Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte her bütçe için en iyi mevkiler ve oyuncular serimizin bir diğerini çekiyoruz. Biliyorsunuz çok eski bir serimiz olan bu serinin bir yeni bölümünü forvetler olarak atmıştım. Şimdi de defansları inceleyeceğiz dostlar. Önce bu sefer 3 kategoride inceleyeceğiz. Ucuz, orta ve pahalı. Video işinize yaradıysa lütfen like atmayı ve kanala hala abone değilseniz de abone olarak hem bana destek olmayı hem de en yeni içeriklerden haberdar olmayı unutmayın arkadaşlar. Şu ana kadar olan tecrübelerimden faydalanarak hem de en üst seviyedeki oyuncuların gördüğüm diğer rakiplerde ve kendi oynadığım arkadaşlarımdaki oyunculara, tecrübelere dayanarak sizlere bilgiler vermeye çalışacağım. Şimdi ucuzdan başlayalım. Dostlar şimdi ucuz yani oyuna yeni başlayan arkadaşlar için önereceğim isimlerden başlıyoruz. Dostlar Vida'nın E21'ini öneriyorum. Öncelikle Vida'nın E21'ini hızından, fizikselinden ve savunmasından başlangıç için öneriyorum dostlar. Harika bir stoper mi? Hayır. Hızı 91 gözükse de deparı 97 olmasına rağmen hızlanması çok düşük. İlk başta çok fazla araya top kaçırabilir. Fakat fiziğiyle ve boyuyla kafa vuruşlarıyla size yardımcı olacaktır başlangıç seviyesi için. Todibo. Dostlar Todibo şu anda benim 11'imde olan bir oyuncu. Yalnız bunun ucuzda önerdiğim için bir seviyesini önerdim. Fiyatı gayet makul, 3 milyon 440 alıcı bulabiliyor. 91 hız, savunması 89 ve fizikseli 92. Bunlar size 95-96'ya çıkacak. Aynı zamanda çevikliği de 83, idare eder bir 91 stopere göre. Ben şöyle yapıyorum, 4 seviyesini kullanıyorum mesela bunun. Barça buff'ı da aldığım için yüzlerde oluyor. Hatta onu da sizlere Barcelona oynayan arkadaşlar için sizde 4 seviye olursa nasıl oynar göstereyim. Gördüğünüz gibi böyle 4 tane özelliği 100 artı oynayabilirsiniz. Teknik özellikler falan çok iyi bir oyuncu değil zaten stoper. Fakat dediğim gibi hem çevikliğiyle hem boyuyla hızıyla sizi idare edebilecek bir stoper. Ucuzda gösterdiğim için şeyini tercih ettim. Bir seviyesini tercih ettim. Bir diğeri bir yere bunu dostlar şöyle diyeyim size, normalde MO gösteriyor fakat ben stoperde oynatanları gördüm ve aynı zamanda kendim de oynadım. Stoperde de etkili bir stoper oluyor. Bunun 4 seviyesine kadar ucuzda bunu önerebiliriz. 28 milyon bir değeri var. Hızını gösterdiğinden daha iyi hissettirdiğini düşünüyorum. Deparı 89 fakat hızlanması 91 olduğu için ben daha iyi olduğunu inanıyorum. Normalde gösterdiğinden çevikliği de düşük. Fakat özel oyuncu olarak yani ben kendisinin gösterdiği reytinglerden daha iyi olduğunu inanıyorum dostlar. Bir tane bek önerelim şimdi. Ucuz serisi için. Dostlar Semedo'nun E21 kartı 7 milyon alıcı bulabiliyor. Gerçekten muazzam bir hızı var. 99 hızı var. Savunma ve fiziksel idare edebilecek boyutta, özellikle Barcelona kullanan arkadaşlar için çok iyi bir seçenek olabilir. Hızı 99 olduğu için gerçekten size fayda sağlayacaktır. Özellikle geri dönme konusunda ileride yakalandığınız konularda başlangıç için mükemmel bir oyuncu. İleri seviyelerde de ben 3 seviyesini kullanıyorum mesela şu anda. Kullanabilirsiniz Barcelona'da renginiz varsa eğer. Bir diğeri Rodriguez. Çok teknik bir bek öncelikle. Benim beğendiğim beklerden bir tanesi. Şuradan bulalım. Sol kanat bek mi olarak gösteriyor? Pardon, James Rodriguez girmişiz arkadaşlar. Ricardo Rodriguez olması lazım aynen. Dostlar Neşin Hero'sunu önerdim. Niye? Çünkü şey olduğu için, ucuzda önerdiğim için. Bunun Club Hero'sunu da tercih edebilirsiniz. 86 hızını gösterdiğinden daha fazla olduğuna inanıyorum. Aynı zamanda Milan oynuyorsanız kullanabileceğiniz oyunculardan bir tanesi Rodriguez. Bunun 3 seviyesini falan da kullanabilirsiniz. Bakın 6 milyon zaten. Bunun 3 seviyesini verdik diyelim. Milan rengiyle 95 hızlara ve savunması falan da 95'lere ulaşacak. Erken ortacı özelliği ve uzun taç özelliği de size avantaj sağlayabilecektir. Milan kullanan arkadaşlar için Rodriguez'i de öneriyorum 3 seviyesini. Hatta eğer iyi bir takımınız varsa bunun 5 seviyesini falan kullanabilirsiniz dostlar. Zaten 87 milyon çok büyük bir ücreti yok, ya da 4 seviyesi 39 milyon. Evet, ortalara geçelim şimdi. Tomori. Biliyorsunuz yeni oynanışla birlikte eklenen oyunculardan bir tanesi. Tomori Next Generation kartı. Gerçekten 97 hızıyla şu an çoğu kişinin tercih ettiği bir oyuncu olmaya başladı. Kariyerinde de aynı zamanda Milan, Chelsea bulunması dolayısıyla Milan ve Chelsea ortak takım kuranlar da çok fazla.
Dolayısıyla Tomori'yi de tercih edilebiliyor. Siz de Tomori'yi düşünebilirsiniz dostlar. Eğer iyi bir takımınız varsa da 3 seviyesini falan kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi burada Milan rengi aldığında 107 hızlara falan ulaşacak. Savunması da 100 küsürü bulacak. Fizikseli de aynı şekilde tercih edilebilir bir stoper yani kısaca. Çevikliği de 91 olduğu için gerçekten size iyi bir stoper alternatifi olabilir. Caceres. Benim oyunda beğendiğim en iyi stoper arkadaşlar açıkçası. Hani 500 milyon BP'lik olanlardan bile daha çok verim alıyorum Caceres'ten. 3 seviyesini kullanıyorum dostlar. Bunu ortada gösterdiğim için hani bir seviyesi olarak gösteriyorum. 94 hızı var, 94 savunma, 91 fiziksel, çevikliği 91, gerçekten çok iyi. Bakın eğer Barcelona renginiz varsa 3 seviyesinin de oynayacağını size göstereyim şuradan Caceres'i. Gördüğünüz gibi 104 hız, 100 top sürme, 104 savunma, 101 fiziksel ve 101 çevikliğe ulaşıyor. Gerçekten muazzam bir stoper. Kesinlikle öneriyorum. Pişman olmayacağınız stoperlerden, gerçekten ender stoperlerden bir tanesi. Bir diğer stoperimiz Silva. Thiago Silva. Çıkarsa tabi. Şuradan aynen. Dostlar Silva'nın Club Hero kartını önermişim ortada olduğu için. Biraz tabi ücreti yüksek. 91 hızı, 98 savunması var. Fiziksel 93 gözükse ben daha iyi olduğuna inanıyorum. Refleksi 94, o da iyi bir değer. 89 çeviklikte kötü değil. Bunun da şöyle göstereyim sizlere. Chelsea, Milan, Paris Saint-Germain 3 tane rengi var dostlar gördüğünüz gibi. 3 tane takım rengi olduğu için de tercih edebileceğiniz oyuncuların başında geliyor. Silva'dan da memnun olacağınızı düşünüyorum. Varane benim bir diğer çok beğendiğim stoper. Dostlar Varane'ın ortada gösterdiğim için şu iki kartını da öneriyorum açıkçası. İkisini karşılaştıracak olursak gördüğünüz gibi şunun fizikseli daha yüksek olduğunu görüyoruz. Hızları aynı. Savunmalarında bu biraz daha yüksek. Bunun da fizikseli yüksek arkadaşlar. Ben ikisini de öneriyorum. Yalnız şöyle bir fark göstermek istiyorum sizlere. Çevikliği arasında büyük bir fark var ve stoperde çeviklik gerçekten çok önemli bir faktör. 98 çeviklik de yani neredeyse hiçbir stoperde olmayan bir özellik. Onun için alabiliyorsanız National Hero Varane gerçekten size inanılmaz katkıda bulunacaktır ve 17 maaşıyla böyle bir oyuncuyu da gerçekten zor bulursunuz. Varane'ı da takım rengine uyan arkadaşları tavsiye ediyorum. Manchester United ve Real Madrid renkleri var arkadaşlar. Evet, Alba benim de kullandığım oyunculardan bir tanesi. Ben en iyi sol beklerden biri olduğunu düşünüyorum. Gerek hızı gerek ortaları. Ya bütün özellikleriyle bence iyi bir oyuncu. Alba'nın ben 3 seviyesini kullanıyorum. Bunu kullanıyorum ama size ortada gösteriyorum. Yani şu ikisini gösterebiliriz aslında. Hatta 3'ü gösterelim. Yani 105 hızı var. Gerçekten mükemmel bir değer. 88 savunması. Fizikselde 83 arkadaşlar. Top sürmesi 97. Şöyle Barcelona renginde nasıl oynayacağını merak eden arkadaşlar için de göstereyim. 113 hıza ulaşıyor gördüğünüz gibi. Yani takımın en hızlı oyuncularından olabilir. Aubameyang'ın hızına bir bakalım. 114'müş. Aubameyang herhalde bir tek daha fazla. Neymar'dan falan yüksek yani Alba'nın hızı gördüğünüz gibi. Ronaldo'dan yüksek. Gerçekten yani Alba'yı tercih edebilirsiniz. Benim çok beğendiğim oyunculardan bir tanesi. Bahçe renginiz varsa ve bronz dalga açıksa gördüğünüz reytinglere ulaşıyor. Yani bence kesinlikle tercih edilmesi gereken oyunculardan biri Barcelona'da. Gelelim James. Bir tane Chelsea renkli oyuncu göstermek istedim. Dostlar bunun da ortada James'i ucuzda göstermişiz. Yani ortada da gösterebiliriz. Aslında ucuz şeyler için dostlar James'i şöyle öneriyorum. Kariyerinde Chelsea var bir tek. Onun için sadece Chelsea kullanan arkadaşlar için öneriyorum. Yani ucuz kullananlar bile 3 seviye kullanabilirler 18 milyona. Pahalı için de şöyle bir şey var. Bu Next Generation kartı iyi fakat 60 milyona hani biraz fazla ama özelliklerini gördüğünüz gibi yani çok iyi. Chelsea rengiyle beraber neredeyse 4 tane yüzüstü özelliği olacak. Bunu da kullanabilirsiniz. James benim oyunda beğendiğim oyunculardan bir tanesi. Özellikle ama Chelsea kullanıyorsanız dostlar. Alaba göstereyim bir de. Dostlar Alaba'yı da tercih edebilirsiniz. Ucuz kullanan arkadaşlar için bu. Pahalı için önermiyorum Alaba'yı. Çünkü bir beke bence 19 maaş çok fazla. Hatta birisi 204 milyon teklif yapmış. Bence bu yani gereksiz. Alaba'yı da sol bek olarak düşünebilirsiniz. 3 seviyesi 93'lü, bir seviyesi de 91'li ve 15 milyon değeri var. Alaba'yı da tercih edebilirsiniz. Evet, ucuz ortalarımız bu kadar. Şimdi gelelim asıl olaya, pahalı oyunculara.
Arkadaşlar Blank. Şimdi Blank'i size şöyle anlatayım. Yeni meta ile birlikte biraz ağır kaldığı doğru. Hani diğer oyunculara göre biraz ağır kalıyor. Çünkü 91 hızı var. Mesela Caceres'in falan hızı daha yüksek bundan. Ve 1.92 boyu var. Dolayısıyla biraz ağır kalabiliyor. Çevikliği 90 fakat iyi bir oyuncu yakında. Özellikle Blank'i şöyle oynayan arkadaşlar için öneriyorum. Kesinlikle arkadan oyun kuruyorsanız bir forvetin bile sahip olamayacağı bazı özelliklere sahip. Yani pasları olsun, şutları olsun. Bakın şutu 90, bir stopere göre çok iyi. Yüzlü penaltı atışı var. Yani bu onun ne kadar teknik bir oyuncu olduğunu gösteriyor. Eğer arkadan uzun toplar atmayı seviyorsanız, teknik bir oyuncu olsun istiyorsanız ve sadece hıza dayalı değil de ben yakında omuz atıp topu alırım diyorsanız Blank'i kullanmanızı öneriyorum dostlar. Ben sattım ne için? Ronaldo'ya param eksikti. Todibo'yu 4'e basıp onun yerine Blank'i sattım yüksek bir değerden. En yüksek değerinden. Ve Ronaldo'yu aldım. Onun için Blank'i sattım dostlar. Onun bilgisini de vereyim. Puyol benim aslında yani hayalim olan stoperlerden bir tanesi. Fakat yani bir stoper için 400 milyonu biraz fazla görüyorum. Bunu hani gerçekten benim BP çok takımımda tamam diyen arkadaşlar için öneriyorum. Yani 96 hız, 101 savunma, 101 fiziksel bize her şeyi açıklıyor yani. Bir tek çevikliğinde biraz problem var. O da Barça rengiyle falan 95'e gelecektir. 105 dengesi, 105 markajı var. Gerçekten yani bu ücretlere 99'lu yaklaşık 102-106 falan olacak yani Barcelona takımınızda. Puyol'u da öneriyorum. Ben de bir gün alırım diye düşünüyorum. Cannavaro aslında eskiden daha fazla kullanılıyordu fakat şu an biraz daha az kullanılmasına rağmen ben hala en iyi oyunculardan biri olduğunu düşünüyorum. Fakat Cannavaro kullanan arkadaşlar için şunu öneriyorum. Bir kere takım renginde Real Madrid ve Inter var. Yani ikisinden birini kullanmıyorsanız Cannavaro kullanmayın. Hızı 97 göstermesine rağmen hızlanması 98 ve gerçekten çok seri bir stoper. Yani her yere yetişebiliyor. Fakat şöyle. Cannavaro'yu mesela Caceres'te kullanamazsınız dostlar. Çünkü boyunu göstereyim sizlere. 1.76 boyu var. Onun yanına gerçekten kalıplı bir stoper koymanız gerekiyor. Özellikle boyunun yüksek olması gerekiyor. Çünkü hava toplarında büyük sıkıntı yaşayabilirsiniz Cannavaro'yla. Ama dediğim gibi her yere yetişiyor ve seriliği konusunda hiçbir sıkıntınız, hiçbir tereddütünüz olmasın. Bir de Carlos göstermek istiyorum. Ben de bir gün hani alıp kadroma koymak istediğim oyunculardan bir tanesi. Çünkü şöyle dostlar. Gerçekten hani bunu arkadaşlar için öneriyorum. Ya ben bir oyundan keyif almak için oynuyorum. Ben uzaktan vururum. İşte 90'a gol atarım. Uzaktan sert bir kick vururum. Yani Carlos'u öneriyorum arkadaşlar. Bu gösterdiği reytinglerine göre bile inanılmaz şutlar çekiyor. Uzaktan World debutu bile yani şut gücü 107, uzaktan şutu 105. Şuna bakın, gerçekten 115 falan olacak yani eğer bir Real Madrid renginiz varsa mesela. Real Inter rengi de var mesela. Real Inter Fenerbahçe falan. Hatta Fenerbahçe kuran bir arkadaş bile buna biriktirip böyle keyif almak için oynayabilir. Güçlü özelliği var aynı zamanda. Bütün özellikleri 100 üstü oluyor. Onu göstermek istiyorum. Oyunda çok nadir böyle oyuncu var. Eğer oyuncuyu alırsanız ve takım rengi olursa bütün özellikleri 100 üstü olmuş oluyor Carlos'un. Benim gerçekten ileride belki bir gün maaş arttığında almak istediğim oyunculardan biri. Tabi Barcelona rengi de zor ama ileride bir gün takım rengimi değiştirsem kesinlikle düşündüğüm oyunculardan bir tanesi. Evet dostlar, toparlayacak olursak bir stoperde en önemli özellikler hız, çeviklik, gerçekten boy da önemli. Fakat dediğim gibi iki tane şeyle birbirini dengeleyebilirsiniz. O hani hamle yapıyorum abi hareket etmiyor 10 saat dediğiniz olay çeviklik, işte çeviklik onun için bir stoperde en önemli olması gereken özelliklerden biri. Bunu atlamamanızı öneririm. Hızı çok yüksek ama işte bir hamle yapıyorum gidemiyor adamın üstüne falan gibi özellikler için çevikliği gerçekten dikkat etmeniz gerektiğini öneririm. Ve belirttiğim oyuncuların her biri size faydalı olacaktır, emin olun. Fakat şöyle bir şey var. Belirttiğim oyuncular için de takım renginize uyanını seçmenizi kesinlikle öneririm. Çünkü mesela siz takım rengine uymayanı seçtiğinizde boş boşuna 3 seviye oyuncusunu kullanacakken bir seviye oyuncusunu kullanmış gibi oluyorsunuz dostlar. Video umarım işinize yaramıştır. Bununla ilgili bir orta saha serisi de gelecek. Videoyu beğendiyseniz lütfen like atmayın ve fikirlerinizi de yorumlarda belirtebilirsiniz. Ben şu oyuncudan da çok memnunum diyebilirsiniz dostlar. Dediğim gibi videoyu beğendiyseniz lütfen like atmayı ve kanala hala abone değilseniz de abone olarak hem bana destek olmayı hem de en yeni içeriklerden haberdar olmayı unutmayın arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için her birinize çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın.